Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim epey toparladık ve gümbür gümbür karşınızdayız. Efendim bu arada Rusya-Ukrayna krizi gündemde yoğun bir şekilde. Yalnız ben bugün toplumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü ikinci önemli gündem maddemizde geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz. Topu siyasilere atıyoruz, topu yöneticilere atıyoruz. Hep bir yerlerden bir şeyler bekliyoruz. Yalnız biz ne yapıyoruz? Bugün biraz bundan bahsedelim istiyorum. Biz hiç kendimize ayna tuttuk mu? Çünkü en zor olan insanın kendine ayna tutmasıdır. Maalesef filmin bir yerinde bunu yapmak zorundayız. Çünkü ilerlemiyor. Bir yerde bir tıkanma var. Dolayısıyla bu tıkanmayı aşabilmemiz için önce bir kendimize ayna tutmamız lazım. Her zaman olduğu gibi iyileri tenzih ederek bunları konuşacağız bugün. Çok mütedeyyin insanlarımız var ve sayıları azımsanmayacak kadar çok bu toplum içerisinde ve onlar iyi ki varlar. Ve onların bu toplum içerisinde oluşu aslında biraz daha toplumu refah seviyesine arttıran bir durum. Ama onun dışında biz kendimizi de biraz sorguya, bir hesaba çekmemiz lazım. Hep başkalarını suçlayarak ilerleyemeyiz. Bir yere varamayız. Çünkü bu durum insan doğasına da aykırı. Bundan da detaylı bahsedeceğiz efendim. Şimdi Türkiye'nin büyük bir bölümünü çalıştığımı, sosyolojik olarak gezdiğimden bahsetmiştim daha önce. İstanbul'da yaşıyorum, dünyanın kalbinde ikamet ediyorum. Dolayısıyla da gördüğüm şu, herkes şikayet ediyor. Yalnız herkes şikayet ettiğini yapıyor. Başkasının yapmasını istemediğimiz şeyleri kendimiz neden yapıyoruz? Yani burada bir sorun var. Herkes yöneticilerden, siyasilerden şikayetçi. İşte yönetemiyorlar, şu oluyor, bu oluyor ama benzerlerini yapıyoruz. Burada bir çıkmaz var. E, Bugünün siyasi aktörleri bu sistem içerisinden çıktılar. Yani bizim içimizden çıktılar. Bu toplumun içerisinden çıktılar. Uzaydan gelmedi bu adamlar. İçimizden çıktılar. Ve belki de birçoğumuzun eşi, dostu, akrabası bu insanlar. Dolayısıyla sorun ve buradaki bu çıkmaz aslında biraz da bizimle ilgili, siyasilerden ziyade biz insanlarla ilgili, yani toplumsal yapımızla ilgili. Yani bu ilerleyememenin hali, memleketin, toplumun, sosyolojinin, sistemin ilerleyememesinin temel nedeni bu aslında. Ve bu hal, yani bu ilerleyememe hali insan doğasına da aykırı bir durum aslında. Yani biz şikayet ettiğimiz her şeyi, her şeyden aynısını yapıyorsak bu biraz da insan doğasına aykırı bir durum ve mutsuz insanlar topluluğu yaratıyoruz bu şekilde. Bunu kendimiz yapıyoruz aslında. Dolayısıyla burada bir çıkmaz var. Bu çıkmazı irdelememiz lazım ki bir yere varabilelim ve bir şeyleri toparlayabilelim. Toplumda şöyle bir hava var. Nereden bakarsanız bakın, işte hemen hemen herkes, marketçisi, bakkalcısı, aklınıza gelebilecek bütün sektörler ve birçok insan kısa yoldan, çok çaba harcamadan, yani çok emek sarf etmeden kısa vadede para kazanmanın hesabını yapıyor. Burada çok fazla emek harcamadan, işte çok fazla çalışmadan kazanmanın hesabını yapar
hale geldi aslında toplumun büyük bir bölümü. Bu da bir çıkmaz yaratıyor aslında. Yani mesela adam tereyağına sana yağ katıyor. Bunu hakiki köy tereyağısı diye satıyor. E, Hatta atık yağ, yani lokantalarda e, yemek yapılan atık yağ dahi kullanan var. Yani bu biraz da sağlık terörüne giriyor. Yani insan sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmeye başladı. Ve bunu hani bir denetim mekanizması da yok. Ciddi bir denetim mekanizması da yok. Ve bunu hani bunu da çok denetleyemezsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi herkesin başına bir bekçi veya bir polis dikemeyiz. Yani bu ruh hali bizimle ilgili bir şey. Örnek veriyorum, köy kahvaltısı diye tabela asmış mesela vatandaşın bir tanesi. Her şey marketten, peynirinden, sütüne kadar her şey marketten. O zaman niye köy kahvaltısı diye tabela asıyoruz? Çünkü köy kahvaltısı olduğunda e, satışı daha yüksek fiyattan oluyor ister istemez. Mesela organik dediğinizde daha fazla para harcamayı göze alıyor insanlar. Yeri geliyor hastanede karşılaşıyoruz bu insanlarla. Okulda karşılaşıyoruz. Mesela doktor var. Muayene ücreti 1500 TL. Bir saat bile değil. Yani sadece kısa bir muayene ücreti 1500 TL. Bu taraftan bakıyorsunuz doktor var. Hakkını alamıyor. Yani emeğinin karşılığını alamayan doktor var. Öte tarafta 1500 lira fiyat koyan var mesela. Böyle bir düzensizlik var orada. Bir bakıyorsunuz mesela okul müdür yardımcısı. Ben sadece bizim dönemimizde zannediyordum bu okullar para topluyor zannediyordum. Hala varmış, hala toplayan okullar da varmış velilerden. İşte şu gideri bu gideri adı altında. Mesela onlardan ne kadarını kendi cebime atabilirimin hesabını yapan insanlar var. Eğitim camiasında karşılaşıyoruz bunlarla. Öte taraftan mesela site yöneticisi var. Toplanan kömür paralarından ne kadarını cebime atabilirim onun hesabında. Yani insanlar ısınamıyor, üşüyor, çocuklar var diye düşünmüyor. Yani hasta olan olmuş, olmamış. Bu çok onun umrunda değil. Yani başka bir örnek, mesela piyasada 3 farklı zeytinyağı fiyatı var. Düşük satan da kazanacak ama yüksek fiyatla satmak isteyen çok para kazanmanın hesabında. Şimdi bu adamların çıkıp da siyasilere şunu yapıyor, bunu yapıyor, işte rüşvet çıkmazına düşmüşler yöneticiler. E, Öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar deme gibi bir lüksü kalmıyor efendim. Yani abesle iştigal bir durum oluyor bu adamın bunu demesi. Sen ne yapıyorsun? Yani senin yaptığın ne? Neye benziyor? Yani komik bir durum ortaya çıkıyor. Hani masumiyetimizi kaybettik ve birini eleştirecek potansiyelimizi kaybettik aslında. Yani birini eleştirebilmemiz için kendimizin onu yapmıyor olması lazım. Ama biz aynısını yaparak başkasını eleştiriyorsak orada problem var efendim. İşte sorun orada. Ve bu şimdi bir yerde de doğru. Sistem doğru yönetilmiyor. Çünkü sistem doğru yönetilse 3 farklı zeytinyağı fiyatıyla karşılaşmayacağız. Tereyağına sana yağ katan adamla karşılaşmayacağız mesela. Bir yerde de burada da sorun var aslında. Yalnız bu durum sorunlu bir noktaya gelmeye başladı. Öyle bir noktaya gelmeye başladı ki insan hayatını yok sayacak kadar iş çığırından çıktı aslında. E, Ve hani ben para kazanayım da gerisi ne olursa olsun önemli değil. Örnek veriyorum, metrobüse binerken bile
bir başkasını ezerek biniyoruz. Neden? O sırf oturalım diye. Yani bu yok ederek yaşama kültürünü topluma empoze ediyor bir taraftan da. Yani yok et, yaşa. Örnek veriyorum. Benim hayatta kalabilmem için, bunu hicap duyarak söylüyorum, para kazanabilmesi için birinin bir başkasının ölmesi gerekiyorsa önemli değil. Anlatabildim mi? Yani benim hayatta kalabilmem için bir başkası ölecekse ben onun ölmesini tercih ediyorum. Yani öyle bir noktaya getirdik sistemi ve bu ilerlemiyor artık. Mesela bizzat insan hayatından bahsediyoruz. Yani para kazanmada insan hayatının artık bir önemi kalmadı. Yani parayla insanı yan yana koyduğunuzda para ön plana çıktı. İnsan hayatından daha önemli hale geldi toplum için. Bu sorunlu bir nokta. Özellikle büyük şehirlerde böyle bir yok et ve yaşa kültürü çok fazla ön planda. Hani Anadolu'da biraz daha ılımlı diyebiliriz. Yalnız çok da uçurum yok aslında. Yani Anadolu'da da benzer sahnelere rastlayabiliyoruz. Şimdi öyle sorunlu bir nokta ki orası. İşte oradan çıkmamız lazım artık. Yani onu da ekarte edebilecek bir yapının oluşması lazım. Bir diğer önemli nokta da efendim dar alandan kısa vadeli bakıyoruz. İnsanlar artık birbirine ben bundan nasıl menfaat elde edebilirim diye bakıyor. Ne çıkar sağlayabilirim diye bakıyor. Onun hesabını yapmaya başladık. Başkasının olana göz diker hale geldik. Yani başkasının olanı onu kaparak, onu kopartarak, onu ağlatarak elinden almaya çalışıyoruz artık. O noktaya geldik. Ve hani haramı sever hale geldik. Çünkü başkasının olan haramdır aslında ve biz haramı sever hale geldik. Yani böyle kopararak, onu ondan ağlatarak, canını yakarak, hakkını elinden alma noktasına geldik. Yani çünkü biz bir şey üretmiyoruz. Üreterek bir şeylerin elde edilmesi gerektiğini de bilmiyoruz galiba. Yani bizim de üretmemiz gerektiğini, onda olandan daha iyisini yapmamız gerektiğini belki de idrak edemiyoruz. Yani sistem de bizi bu noktaya getirmiş durumda. İşte işimize yarıyorsa, işime yarıyorsa ben bununla dostluk yapabilirim, arkadaşlık yapabilirim hesabındayız. İşime yaramıyorsa da çok da muhatap olmaya gerek yok yani. Orada bir yerde dursun bana ne noktasındayız aslında. Dostluklar, arkadaşlıklar, evlilikler dahi menfaat ilişkisi üzerine kurgulanır hale geldi. Yani sevgi, saygı, mutluluk, o insana duyulan sevgi, muhabbet, bunlar çok görülmeyen alanlar olmaya başladı. Çok arka plan, geride bir yerde yani. Onları bulup çıkarmak artık çok zor hale geldi. İşte zenginse evlenirim ben bu adamla. Parası varsa veya evi varsa, arabası varsa noktasındayız artık. İşte orası çok tehlikeli efendim. En son bir dostunuza ne zaman hal hatır sordunuz? Ne zaman arayıp halini hatırını sordunuz diye bir soru sorsam mesela. Acaba ne cevap alırım? Bunu merak ediyorum. Ve hemen hemen her yerde menfi çıkar ilişkileri ön planda. Hemen hemen her kurumda da
akraba kayırmacılığı ön planda. Bu da önemli bir faktör. Şimdi bunu çok siyasilere bağdaştırmanın da ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet, tamam, yani siyasilerin eksiklikleri var, yok demiyoruz, ama biz önce kendi eksikliklerimizi gidermemiz lazım ki başkasının eksikliklerine laf edebilecek noktaya gelelim. Yani şimdi bir bakıyorsunuz mesela, bir kurumda X bir kişi yönetici oluyor. Bir bakıyorsunuz o kurumda alt kadroda ne kadar akrabası varsa orada. Bu durum ister istemez çıkmaza götürüyor o kurumu. Çünkü akraba akrabadan emir almıyor. Mesela örnek veriyorum. Adamın kuzeni yönetici. Ya diyor, ben kuzenden mi emir alacağım lan, küçük. Daha işte dün top oynuyorduk, ben bundan mı emir alacağım falan diyordu. Bir küçümseme şeydi. Küçümseme demeyelim de bir yakınlık derecesinden kaynaklı bir naz geçme durumu da var. Dolayısıyla ne oluyor bu sefer? İşler yürümüyor. Veya o kurumda bir aksaklık, bir eksiklik varsa akrabalardan oluştuğu için de kimse kimsenin açığını ortaya dökmüyor aslında. Kapatma noktasına gidiyor. Ne oluyor bu sefer? Yine işler yürümüyor. Dolayısıyla denetim de çok fazla yok. Kısıtlı bir denetim var. Bunun bir siyasi partiyle de alakası yok aslında. Yani siyasilerle de çok alakası yok. Çünkü hani siyasilerin, genel başkanların işte yapabileceği de çok bir şey yok. Çünkü zamanında vaat ediyor. Yani işte ben iktidar olursam işte şu olacak. Şu kadar kişi işe alacağım falan gibi. E, Değişen bir şey olmuyor aslında. Yani A partisi gidiyor, B partisi geliyor ama e, mantık aynı işliyor aslında. Çünkü oranın il başkanı ve oranın ilçe başkanı orayı en iyi bilen ve en iyi tanıyan kişi, halk kime gidiyor? İl başkanına gidiyor. İlçe başkanına gidip derdini anlatıyor. Dolayısıyla orada bir toplum ve siyasetçi ilişkisinin tekrardan gözden geçirilmesi gerekliliği kanaatini taşıyorum efendim. O kısır döngünün kırılabilmesi için, yani o zincirin kırılabilmesi için. Yoksa herkes işte akraba kayırmacılığı falan var diyor ama her yerde var. Yani bu A partisinde de var, B partisinde de var. Yani bunun partisi yok. Anlatabildim mi? Bunun bir siyasi yönünden ziyade toplumsal yönü var efendim. İşte dediğim gibi, yani o toplumsal yapının bir değerlendirilmesi gerekiyor. Eğitim sisteminden tutun da sosyolojik yapıya kadar tabandan tavana değişim gerekiyor. Köklü değişim için de önce toplumun dönüştürülmesi gerekiyor efendim. Yani işte A partisi gitti, B partisi geldi, işler düzelecek demeyin. Bunu ben çok zor bir ihtimal ve düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü toplum dönüşmeden, toplum değişmeden, insan değişmeden birçok şey değişmeyecektir. Bizi yönetenler değişmeyecektir. Yani o yapısal aksaklıkların giderilebilmesi için önce bizim eğitim sisteminden tutun da sosyolojik yapıya kadar toplumu değiştirebilir, dönüştürebilir noktaya getirmemiz gerekiyor efendim. Ki ancak ve ancak o zaman birçok sorunsalı çözebilelim. Yani geçinemiyoruz sorununun da bu, yani sorunun içerisinde de bunun payı var. Kadın cinayetlerinde de bu toplumun dönüştürülememe halinin payı var. İntihar vakalarında toplumun dönüştürülememe halinin payı var. Yani kadın cinayetlerinde hepimiz sorumluyuz. Hepimiz, sadece işte siyasilere atalım topu. X sözleşmesi imzalansın, Y sözleşmesini uygulayalım. Sorunu çözmez efendim. İşte intihar gençlerin intihar vakalarında da sadece
birilerine, bir yerlere topu atmamıza gerek yok. Hepimiz sorumluyuz aslında. Ama bununla yüzleşmek zordur. Toplum kendiyle yüzleşmeli aslında. Sorumluluk almalı. Elini taşın altına koyabilecek noktaya gelmeli ki ancak bir şeyler değişebilsin ve dönüşebilsin efendim. Ben hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.